evrenin nasıl başladığını hiç merak ettin mi? Bilim insanlarının en çok kabul ettiği teorilerden birisi büyük patlamadır. Bu teoriye göre yaklaşık 13,8 milyar yıl önce bugün bildiğimiz her şey, yani tüm yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve hatta zamanın kendisi bir iğne ucundan bile kat kat daha küçük, inanılmaz derecede sıcak ve yoğun bir noktada sıkışmıştı. Sonra ne oldu dersin? O nokta aniden ve çok büyük bir hızla genişlemeye başladı. Bunu bir patlama olarak düşünmek tam doğru değil. Daha çok, üzerine noktalar çizdiğin bir balonun şişirilmesi gibi. Balon şiştikçe, üzerindeki noktalar birbirinden uzaklaşır. İşte evren de o ilk andan beri sürekli genişliyor ve galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. O ilk sıcak ve yoğun çorbadan, zamanla soğuyarak önce atomlar, sonra yıldızlar, galaksiler ve sonunda bizim de içinde yaşadığımız dünya gibi gezegenler oluştu. Yani şu an etrafında gördüğün her şeyin kökeni o küçücük başlangıç noktasına dayanıyor. Şimdi ise bambaşka bir bakış açısına, yaratılışçılık düşüncesine bakalım. Bu teori, bilimsel gözlemlerden çok inançlara ve kutsal metinlere dayanır. Yaratılışçılığa göre evren, gezegenler, canlılar ve insanlar üstün bir güç, yani bir yaratıcı tarafından bilinçli olarak var edilmiştir. Tıpkı bir ressamın boş bir tuvale harika bir resim yapması veya bir heykeltıraşın bir çamur yığınından bir sanat eseri ortaya çıkarması gibi. Bu görüşe göre evrenin ve yaşamın karmaşıklığı tesadüfen oluşamayacak kadar mükemmeldir. Bu nedenle her şeyin arkasında bir plan ve bir amaç olmalıdır. Birçok dinde, örneğin İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilikte, dünyanın ve canlıların belirli bir sürede, örneğin 6 günde yaratıldığına dair anlatılar bulunur. Bu teori, neden varız sorusuna, bir yaratıcının iradesiyle varız şeklinde manevi bir cevap sunar. Bilimsel teorilerden farklı olarak kanıtlanmaya veya test edilmeye çalışılmaz. Çünkü temelinde inanç yatar. Akıllı tasarım, yaratılışçılık ile bilimsel açıklamalar arasında bir yerde duran ilginç bir fikirdir. Bu düşünceye göre, evrendeki ve canlılardaki bazı yapılar o kadar karmaşık ve kusursuzdur ki, bunların yavaş yavaş tesadüflerle evrimleşerek ortaya çıkması imkansızdır. Şöyle bir örnek düşünelim. Sahilde yürürken bir kol saati buldun. Bu saatin, rüzgarın, dalgaların ve kumun milyonlarca yıl boyunca bir araya gelmesiyle tesadüfen oluştuğunu düşünür müsün? Yoksa bir saat ustası tarafından akıllıca tasarlandığını mı? Akıllı tasarım savunucuları da aynı mantığı doğaya uygular. Örneğin, bir insan, gözünün veya bir kuşun kanadının inanılmaz derecede karmaşık yapısının adım adım evrimleşemeyeceğini, bunun yerine zeki bir tasarımcı tarafından planlanmış olması gerektiğini söylerler. Bu tasarımcının kim olduğu belirtilmez. Bu dini bir figür olmak zorunda değildir. Sadece bu karmaşıklığın arkasında bir zeka olması gerektiği fikri üzerinde durulur. Hazır mısın? Çünkü bu teori gerçeklik algımızı tamamen değiştirebilir. Simülasyon teorisine göre yaşadığımız bu dünya, evren ve hatta kendimiz bile gerçek olmayabilir. Tıpkı çok gelişmiş bir bilgisayar oyununun içinde yaşayan karakterler gibi olabiliriz. Bu fikre göre bizden çok daha ileri bir medeniyet, kendi geçmişlerini veya farklı senaryoları incelemek için atalarının, yani bizim yaşadığımız bir simülasyon yaratmış olabilir. Fizik kuralları dediğimiz şeyler, aslında bu simülasyonun programlandığı kodlardan başka bir şey değildir. Bazen yaşadığımız tuhaf olaylar, mesela bir anı daha önce yaşamış gibi hissetmek, yani déjà vu, simülasyondaki küçük hatalar veya buglar olabilir. Bu teori, kanıtlanması neredeyse imkansız olsa da, evrenin neden bu kadar matematiksel ve kurallara dayalı olduğunu açıklamak için ilginç bir yol sunuyor. Belki de birileri bir yerlerde bizim oyunumuzu izliyordur, ne dersin? Büyük patlama teorisini hatırlıyor musun? Hani evrenin küçük bir noktadan genişlemeye başlaması. İşte şişme teorisi, büyük patlamanın hemen sonrasındaki o ilk saniyeden bile daha kısa bir anı açıklıyor. Bu teoriye göre evren büyük patlamadan sonraki bir göz kırpmasından trilyonlarca kat daha kısa bir sürede inanılmaz bir hızla şişti. Bir balonu önce normal hızda üflediğini, sonra aniden bir saniyeliğine süper bir güçle devasa boyutlara getirdiğini ve sonra tekrar normal hızda üflemeye devam ettiğini hayal et. İşte o ani ve süper hızlı büyüme anına şişme deniyor.
Bu inanılmaz hızlı genişleme, evrenin neden bu kadar büyük ve her yönde birbirine benzer göründüğünü açıklamaya yardımcı oluyor. O kısacık şişme anı olmasaydı, evren belki de şu anki gibi homojen ve düzenli bir yapıya sahip olamazdı. Yani şişme teorisi, büyük patlamanın bazı boşluklarını dolduran bir tamamlayıcı gibidir. Tek bir evrende yaşadığımızdan emin miyiz? Çoklu evrenler teorisi, bu soruya hayır, emin olamayız diye cevap veriyor. Bu heyecan verici fikre göre bizim evrenimiz sonsuz sayıdaki evrenden sadece bir tanesi olabilir. Bunu içinde sayısız sabun köpüğü olan dev bir banyo küveti gibi düşünebilirsin. Her bir köpük kendi fizik kuralları, kendi zaman akışı ve hatta kendi boyutları olan ayrı bir evrendir. Bizim evrenimiz de o köpüklerden sadece biri. Bazı bilim insanları büyük patlamanın sadece bir kez değil, sürekli olarak gerçekleştiğini ve her patlamanın yeni bir evren yarattığını düşünüyor. Bu diğer evrenlerde belki de yer çekimi ters yönde işliyor, belki de insanlar hiç var olmadı ya da belki de her şey bizimkine çok benziyor. Ama verdiğin küçük bir karar bile farklı sonuçlar doğurmuş. Yani bir başka evrende şu an bu yazıyı okumak yerine bambaşka bir şey yapan bir sen daha olabilir. Büyük patlamadan önce popüler olan bir başka teori de durağan durum teorisiydi. Bu teori, evrenin bir başlangıcı olmadığını, sonsuzdan beri var olduğunu ve sonsuza dek var olacağını söyler. Yani evrenin ne başı ne de sonu vardır. Her zaman aşağı yukarı bugünkü gibi görünmüştür. Peki ama bilim insanları evrenin genişlediğini gözlemlemişti. Bu nasıl olabilirdi? Teoriye göre galaksiler birbirinden uzaklaşarak boşluklar yarattıkça bu boşluklarda sürekli olarak yeni maddeler hiçten var oluyordu. Bu yeni maddeler de zamanla yeni galaksiler oluşturuyordu. Böylece evren hem genişliyor hem de genel görünümünü ve yoğunluğunu koruyordu. Bunu sürekli kaynayan ve buharlaşan ama bir yandan da içine sürekli yeni su eklenen bir tencereye benzetebiliriz. Ancak daha sonra büyük patlamadan kaldığı düşünülen kozmik mikrodalga arka plan ışıması gibi güçlü kanıtlar bulununca durağan durum teorisi bilim dünyasında popülerliğini yitirdi. Şimdiye kadar evrenin nasıl oluştuğuna baktık. Peki ya yaşam? Cansız maddelerden canlı bir organizma nasıl ortaya çıktı? İşte abiyogenez teorisi bu soruyu cevaplamaya çalışır. Bu teoriye göre yaşam doğaüstü bir müdahale olmadan basit kimyasal maddelerden yavaş ve doğal süreçlerle başlamıştır. Milyarlarca yıl önceki ilkel dünyayı düşün, okyanuslar, volkanlar, şimşekler. Bu ortam kimyasal bir çorba gibiydi. Güneşten gelen enerji ve şimşeklerin gücüyle sudaki karbon, hidrojen ve azot gibi basit moleküller birleşerek amino asitler gibi daha karmaşık yapılar oluşturdu. Bunlar da zamanla bir araya gelerek kendi kopyalarını yapabilen ilk basit hücrelere dönüştü. Yani abiyogenez, çamurdan aniden bir kurbağanın çıkması gibi bir şey değil, milyonlarca yıl süren, çok yavaş adımlarla ilerleyen bir kimyasal evrim sürecidir. Cansızlığın doğru koşullar altında yavaş yavaş canlanmasıdır. Yaşam dünyada başlamadıysa ya uzaydan geldiyse, panspermia teorisi tam olarak bunu öne sürüyor. Bu kelime her yere yayılan tohumlar anlamına gelir. Teoriye göre yaşamın temel yapı taşları, hatta bakteri gibi çok dayanıklı mikroorganizmalar, uzayda asteroitler, kuyruklu yıldızlar veya meteorlar üzerinde seyahat eder. Milyarlarca yıl önce yaşam taşıyan böyle bir gök cismi dünyaya çarpmış olabilir. Dünyanın o zamanki koşulları, örneğin okyanusların varlığı, bu tohumların filizlenmesi için uygun olduğundan yaşam burada gelişmeye ve evrimleşmeye başlamıştır. Bu teori, yaşamın ilk olarak nasıl başladığını açıklamaz, sadece dünyaya nasıl gelmiş olabileceğine dair bir alternatif sunar. Yani bu teori doğruysa, evrenin başka bir köşesinde başlayan yaşamın bir parçasıyız demektir. Bir bakıma hepimiz, kökeni uzayın derinliklerine dayanan birer uzaylı olabiliriz. Yaşamın nerede başladığına dair en güçlü teorilerden biri de hidrotermal baca hipotezidir. Okyanusların en derin ve karanlık yerlerinde yer kabuğundan sızan magmanın ısıttığı adeta su altı bacaları gibi olan yerler vardır. Bu bacalar çevrelerine sıcak ve kimyasallar açısından çok zengin su püskürtürler.
Bu hipoteze göre yaşamın başlaması için gereken her şey bu bacaların etrafında mevcut. Birincisi, kimyasal reaksiyonları tetikleyecek enerji, yani ısı vardı. İkincisi, yaşamın yapı taşlarını oluşturacak metan ve amonyak gibi bol miktarda kimyasal madde vardı. Üçüncüsü, okyanusun derinlikleri, ilk hassas yaşam formlarını dünyanın yüzeyindeki zararlı mor ötesi ışınlardan ve meteor çarpmalarından koruyan güvenli bir sığınaktı. Bu bacalar, adeta yaşamın demlendiği, besleyici ve korunaklı birer beşik görevi görmüş olabilir. Bugün bile bu bacaların etrafında güneş ışığı olmadan yaşayabilen eşsiz ekosistemler bulunur.